Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında, yapımı çok kolay, oldukça lezzetli, terbiyeli tavuk haşlama tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz ana yemeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tavuklarımızı mühürleme işlemi yapacağız. Bunun için çeyrek çay bardağı zeytinyağını tencereye koyuyorum. Tencerenin içerisine 2 adet but, 2 adet kanadı küçük parçalara böldüm, onları ekliyorum. Sizler isterseniz bu işlemi sadece but ya da sadece kanatla da yapabilirsiniz. Tavukların iki yüzünü de birazcık kızartıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Tavukların her iki tarafını da güzelce kızarttım. Tavukları başka bir tabağın içerisine alıyorum. Aynı tencerede diğer işlemleri yapacağız. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tencerenin içerisindeki yağı boşaltmıyoruz. İçerisine çeyrek çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Küçük küçük doğramış olduğum kuru soğanı da ekledikten sonra kuru soğanların diriliği geçinceye kadar kavuruyorum. Tarifimde 4 diş sarımsak kullandım. Sarımsakları küçük olmayacak şekilde parçalara bölüyorum. İsterseniz içerisine bütün olarak da koyabilirsiniz. Daha sonra 1 adet rendelemiş olduğum havucu ekliyorum. Bu havucun yemeğimize güzel renk katmasını istiyoruz, o yüzden güzelce kavuruyoruz. Görmüş olduğunuz gibi havuçlar o güzel turuncu rengini bıraktı. Tencerenin içerisine tekrar tavukları ekliyoruz. Tavukları tencerenin tabağına güzelce diziyoruz. 1,5 litre tavuk suyunu ekliyorum. İsterseniz bu aşamada normal su da ekleyebilirsiniz. 1 adet havucu küçük şeritler halinde doğradım. Tencerenin içerisine havuçları da koyuyorum. Daha sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladıktan sonra altını yarım ateşe getiriyorum. 20 dakika boyunca bu şekilde pişiriyorum. ...20 dakikanın sonunda içerisine 5 adet patatesi doğradım, onu ekliyorum. Karıştırarak patateslerin suya gömülmesini sağlıyoruz. Daha sonra yemeğimizin içerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Ben baharat olarak bunları kullanmayı tercih ettim. Sizler kendi damak zevkinize göre istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz.
Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısık ateşe getiriyorum. 15 dakika boyunca da bu şekilde pişecek. Yemek pişerken terbiyeyi hazırlıyorum. 1,5 yemek kaşığı unu genişçe bir kaseye koyuyorum. Yarım limonun suyunu sıkıyorum. İçerisine yarım su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Terbiyeyi yemeğin içerisine koymadan önce mutlaka ılıştırıyoruz. Bunun için 3-4 kaşık yemeğin suyundan alıyorum. Bu şekilde yapmaz direkt yemeğinizin üzerine terbiyeyi koyarsanız topaklanma olur. O yüzden sizler de yemeğinize terbiyeyi koyarken mutlaka ılıştırın. Tekrar karıştırdıktan sonra terbiyeyi yemeğin içerisine koyuyorum. Hafif bir şekilde karıştırdıktan sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yemeğimiz kaynamaya başladı. 5 dakika boyunca da bu şekilde pişiriyorum. İçerisinden bir tane patatesi kontrol ediyorum. Oldukça güzel bir şekilde pişmiş. Ocaktan alıyorum, sıcak sıcak servis ediyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Sizlere lokum kıvamında terbiyeli tavuk haşlamanın tarifini verdim. Servis tabağının üzerine koyduktan sonra biraz üzerine limon sıkabilirsiniz. Maydanozla da güzelce süsledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Bu leziz ana yemek tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz yemeğimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.